Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü gezi rotamız Kartepe Kayak Merkezi. Kartepe Kayak Merkezi nerede, nasıl gidilir, güncel fiyatlar ve tüm detaylı bilgileriyle size anlatmaya çalıştık. Şimdiden iyi seyirler dileriz. Özellikle İstanbullular için kış mevsimi boyunca favori sayılan bir kaçamak noktası olan Kartepe, gerçekten kartpostalları kıskandıracak güzellikte manzaralara sahip. Diğer kayak merkezlerine göre yüksekliği az olmasına rağmen yine de rakımı 1600 metredir. Kartepe Kayak Merkezi'ne nasıl gideriz ve ne zaman gitmeliyiz derseniz, Kartepe yolu her zaman karlar temizlenmiş olmuyor. Temizlenmediği durumda kesinlikle kış lastiği ya da zincire ihtiyaç oluyor. Zaten jandarmalar Kartepe'ye çıkmadan kontrolleri sağlıyor. Hafta sonları yollar temiz olsa da trafik yüzünden tepeye ulaşmak oldukça zaman alıyor. O yüzden ne zaman gitmeli sorunun ilk cevabı kesinlikle hafta içi olmalıdır. Çünkü Kartepe, İstanbul'dan yaklaşık 1,5 veya 2 saat kadar sürüyor. Nedeni ise hafta sonu sıra beklemekten gerçekten kayak yapmaya vaktiniz kalmıyor. Eğer gelmişken kar görmek istiyorsanız, Ocak ayı başından Mart ayı ortasına kadar gelmenizde fayda var. İllere olan mesafelerine değinirsek, Kocaeli-Kartepe arası araçla yaklaşık 30 dakikadır. Sakarya-Kartepe arası yaklaşık 1 saat kadardır. Bursa-Kartepe arası 2 saat 15 dakika, İstanbul-Kartepe arası yaklaşık 2 saattir. Tabi İstanbul Avrupa yakasındaysanız 2,5 saati buluyor, Kartal-Maltepe'deyseniz de 1,5 saatte gelebiliyorsunuz. Kartepe Kayak Merkezi'ne minibüs, otobüs ile ulaşım olanakları son derece kolaydır. Şehir merkezi olan İzmit'ten 213 ya da 218 numaralı belediye otobüsleriyle bölgeye ulaşılabilmektedir. Ayrıca İzmit Otogar'dan bölgeye yönelik yapılan düzenli özel otobüs seferleriyle de yine Kartepe'ye ulaşım sağlayabilirsiniz. Kartepe Kayak Merkezi'ne minibüs ve otobüs ile ulaşım konusunda bir diğer önemli alternatif de şehirler arası turlardır. Çeşitli tur firmaları tarafından doğrudan Kartepe'ye yönelik yapılan seferler bulunur. Bu turlar hem konaklamalı hem de günübirlik olabiliyor. Eğer vardıysak Kartepe Kayak Merkezi'ne şimdi konaklayacağımız tercihlere bakalım. Zaten vardığınızda sizi kocaman bir otel karşılıyor, Green Park Kartepe Resort Hotel. Otel yarım pansiyon olarak hizmet veriyor, yani sabah kahvaltısı ve akşam yemeği fiyata dahil, ayrıca akşam 5'te şömine başında 5 çayı servisleri de bulunuyor. Otelin konaklama fiyatları, 2023 yılı sezonunda hafta içi tek gece 2 kişi için 3000 Türk Lirası ile başlıyorken, hafta sonu fiyat değişiklik gösterebilir. Otelin en iyi imkanı, SkyPass kartının, otelde kaldığınız süre zarfında ücretsiz olmasıdır. SkyPass, kayak merkezinde bulunan tüm pistlere ulaşmanızı sağlayan araçlara biniş kartına verilen isimdir. Otele vardığınızda, otoparka günübirlik girmek için 2023 sezonunda hem giriş, hem otopark parası olarak sadece 50 Türk Lirası veriyorsunuz. Zaten otelin ana binasının hemen altında pistler başlıyor. The Green Park Kartepe otel fiyatları yüksek diyorsanız, pistlere yakın apart tipi evler de mevcut, onlarda da 5 kişi kalabilirsiniz. Eğer kayak yapma gibi bir düşünceniz yoksa, sadece doğa ile iç içe olmak istiyorsanız kayak merkezi ile Maşukiye arasında uygun fiyatlarla çeşitli oteller ve pansiyonlarda kalabilirsiniz. Kayak merkezinde yeme içme fiyatları da bir hayli arttı. Eğer kayak yaparken karnınız acıkırsa, tüm pistlerin indiği orta noktada Kadıkonağı adında bir restoran kafe yer alıyor. Öğlen sucuk ekmek ya da köfte ekmek yemek için ideal olup ayrıca Geyikli Tepesi'nde ise, yine Geyikli Kafede karnınızı doyuracak lezzetler mevcut. Kağıt üzerinde en kolaydan en zoruna kadar 17 pist gözüküyor, ancak Kartepe Kayak Merkezi'nde 4 ana pist var. Otel pisti, Geyik alanı, Kartepe ve Karlıktepe. Bunlardan Karlıktepe'ye teleski ile çıkılırken, diğerlerine telesiyejle çıkılıyor. Bu pistlerin birden fazla iniş rotası bulunduğundan otelin reklamlarında daha fazla pistten bahsediliyor. Ama sizler sadece 4 tane pisti kullanıyorsunuz. En kolay pistler otelde yer alıyor, kısa ve zahmetsizler, yeni öğrenenler için ideal ancak en uzun telesiyev sırası da otel pistlerinde oluyor. Bence iyice öğrenene kadar sürekli telesiyejle çık, kay, tekrar çık döngüsüne girmelisiniz.
Çünkü tam anlamıyla öğrenemeden diğer pistlere çıkarsanız, hem kendinizi hem de diğer kayak yapan insanları sıkıntıya sokabilirsiniz. Geyik alanı, kolay pist olarak geçiyor, ancak biz kolay orta olarak düşünebiliriz. Çünkü kaymayı bilmeyen birinin ilk olarak geyik alanına çıkıp kayması, o kadar da kolay olmuyor. Kartepe, en dik ve en zor pistlerin yer aldığı tepe. Kayak yapmayı iyi bilmeyenler için uygun değil, zor pist olarak geçen iki pist de burada yer alıyor, telesiyev sırası uzun olmuyor, çıkması kolay, ayrıca tepede bir caf yer alıyor. Karlıktepe, Kartepe'den sonra ikinci zor pist, teleski ile çıkıldığı için genelde hiç sıra olmuyor, teleskiye bindikten sonra yarı yolda düşen çok insan oluyor, sıkı tutunmakta ve dengeli olmakta fayda var. Tabii ki kayak yapmayı bilmiyor olabilirsiniz. Kayak dersi konusunda fiyat merak edenler için, 2023 yılı Aralık ayı için özel ders ücretlerine baktığımızda ise, tek kişilik özel ders, 400 ile 600 Türk Lirası, 2 kişilik grup dersi, 300 Türk Lirası 500 Türk Lirası arası değişiyor, ama 5 kişi bir grup dersi 250 Türk Lirası'ya kadar düşüyor. O yüzden grup dersleri ayarlamaya çalışın deriz. Sabah 9'da Skypass açılıyor, Skypass ücreti de 400 Türk Lirası, yarım gün için 350 Türk Lirası alınıyor, yarım gün saat 12.30'da başlıyor. Ayrıca burası önemli, Skypass kart depozitosu için 100 Türk Lirası ücreti var ve onu da nakit istiyorlar, o yüzden yanınızda nakit bulundurun kesinlikle. Malzemeniz yoksa da hiç dert etmeyin, kaliteli kışlık malzemeleri alabileceğiniz yerler mevcut olup özellikle hafta sonları kalabalık nedeniyle malzeme kiralamakta aceleci davranmak yerinde olur. Koruyucu ekipman ve giysi dışında kızak da kiralayabiliyorsunuz. Kızaklar 100 Türk Lirası, kendi kızağınızı getirirseniz içeriye giriş 60 Türk Lirasıdır. Ayrıca kayak yaparken güneş gözlüğü çok önemli, çünkü bir yandan güneş, bir yandan karın beyazlığı gözlerimizi çok yoruyor, gözümüzü kısarak gezdiğimizden akşam baş ağrısı çekebilirsiniz. Kartepe Kayak Merkezi kayak ekipmanı kiralama fiyatları genel hatlarıyla şu şekildedir. Kayak ve snowboard seti 370 Türk Lirası. Snowboard setleri 480 Türk Lirası. Kayak kıyafetleri. Pantolon, mont 180 Türk Lirası. Kask 120 Türk Lirası. Gözlük 80 Türk Lirası. Kayak dışında neler yapabiliriz diye sorarsanız, isterseniz hızlı bir şekilde ona da göz atalım. Maşukiye'den başlayan ATV turları olduğu gibi Green Park Otel'in düzenlediği turlar da var, tabi otelin fiyatları biraz yüksek. ATV Safari yarım saat 1000 Türk Lirası fiyatı var. Karlı sezonda gittiyseniz kayak merkezinde kar motoru kiralayarak dolaşabilirsiniz. Kartepe'yi diğer kayak merkezlerine göre bir adım öne çıkaran bir diğer özellik de, 4 mevsim turizme elverişli olması. Yani her yeni mevsimle birlikte, Kartepe aktivitelerinin biri bitip biri başlıyor. Mesela zipline deneyimi yaşayabilirsiniz. Kayak sezonunda zipline olmuyor, ancak yazın gittiyseniz otelin önünde göreceksiniz, çok kısa değil, deneyebilirsiniz. Kışın geldiyseniz karda, yazın ya da bahar aylarında geldiyseniz de yaylalarda yürüyüş yapmanızı öneririz. Kartepe'ye çıkan yolda uygun bir yer bulup Sapanca Gölü manzarasına karşı pikniğinizi yapıp temiz hava alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sizin için bu güncel bilgileri doğru bir şekilde aktarmaya çalıştık. Ne bir eksik ne bir fazlası yoktur. Umarım sizin de geçirebileceğiniz iyi bir kayak tatili olur. Bizlere teşekkür etmek isterseniz yorumlarınız bizler için önemli. Ayrıca başka kayak merkezini merak ediyorsanız yorumlar kısmına yazmanız bizi memnun eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.